Herkese merhabalar. Ben Doktor Necmettin Tüfekçi. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu halk arasında saman nezlesi diye bilinen alerjik rinit. Alerjik rinit temelde üst solunum yolunun enflamatuar ve alerjik bir hastalığıdır. Genellikle 5 yaşından itibaren semptomlar 45-50 yaşlarına kadar görülebilmektedir. Daha çok önemsediğimiz çocuk ve ergen yaş grubundaki hastalardır. Çünkü bu yaş grubundaki hastalarda tedavi yapılmazsa ilerleyen süreçlerde alerjik astım tablosuna ilerleyebilmektedir. Genellikle hastalarımız işte tekrarlayan hapşırmalar, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, yine gözlerde kızarma, yaşarma, kaşıntı şikayetleriyle, yine damakta kaşıntı şikayetleriyle gelebilmekte. Tabii bu hastalığın genetik bir yatkınlığı olsa da ortaya çıkması için bazı sebepler aramakta. Bu tip durumlarda biz hastaya özellikle şunu sorarız. Son 6 ay, bir sene içinde bir ev değişikliği, iş yeri değişikliği, okul değişikliği olup olmadığını sorgularız. Ya da kuru bir iklimden nemli bir iklimin olduğu şehre geçiş yapıp yapmadıklarını sorgularız. Tanıyı tabii genellikle hastanın şikayetleri yaptığımız anamnez ve fizik muayene bulgularıyla örtüşüyorsa hastadaki alerjik tablosunu, tanısını koyabiliyoruz. Tedaviye gelecek olursak genellikle tedavide kaçınma ve korunma, ilaç tedavisi ve aşılama yöntemleri öne çıkmaktadır. Biz bu noktada birazcık daha farklı yaklaşmaktayız tedavide. Öncelikle tabii akut atak durumunda atağın baskılanabilmesi adına eğer kişinin daha önceden kendisinin fark ettiği bir alerjen varsa ya da alerjik deri testi yapılıp orada bazı maddelere karşı alerjisi ortaya çıkmışsa bunlardan uzak durmasını öneririz. Bunlar genellikle polenler ve ev tozu akarları daha çok görülmekte. Tabii polen alerjisi olan hastalara genellikle mevsim geçişlerinde havada daha yoğun bulunduğu sabah saatlerinde çok fazla dışarıya çıkmamasını, pencereyi açmamasını, eğer bulunduğu ortamı havalandırmak istiyorsa da öğleden sonraki saatleri de havalandırmasını yapmasını önermekteyiz. Yine ev tozu dediğimiz akarmait diye geçen gözle görülemeyecek küçüklükteki böceklerin dışkıları kişilerde alerjik bir durum oluşturabilmekte. Ev tozuna karşı alerjisi olan hastalara da özellikle yoğun olarak bulunduğu yünlü yorgan, yatak, işte kuş tüyü, kas tüyü, yastık, yorganlardan uzak durmalarını, kullanmamalarını önermekteyiz. Bu tip hastalarda beslenme çok çok önemli. Beslenme neden önemli? Bağırsak sağlığı bozuk olan, bağırsak florası bozuk olan bireylerde genellikle alerjik hastalıklar ya da otoimmün hastalıklar yüksek düzeyde gözükmekte. Çünkü bağırsak florası bozuk olan hastaların T lenfosit ve immünoglobulin E dediğimiz hücreleri aşırı duyarlı, aşırı aktif halde bulunmakta ve bu aşırı aktif halde bulunmasının nedeniyle dışarıdan gelen bir alerjene karşı çok fazla tepki vererek fazla miktarda kimyasal üreterek cevap vermekte. Bu da burun akıntısı, hapşırma, göz yaşartısı gibi semptomlara neden olmakta. Bunun için bağışıklık hücrelerinin normal modülasyonunu sağlayabilmek adına bağırsak sağlığını toparlamamız, kalıcı bir tedavi oluşturmakta çok çok önem arz etmekte. Bir diğer tedavimiz ise ozon tedavisi. Ozon tedavisiyle yine kişinin immün modülasyonunu sağlayabilmekteyiz. İşte düşük dozlarda verdiğimizde kişinin bağışıklık sistemini kuvvetlendirirken yüksek dozlarda kişinin bağışıklığını baskılayabilmekteyiz. Bu da bizim tedavideki elimizi kuvvetlendirmekte, akut atak sırasında baskılamayı, genel manada bir bağışıklık düşüklüğü varsa da kuvvetlendirme noktasında elimizi kuvvetlendirmekte. Yine bir diğer tedavi yöntemimiz akupunktur tedavisi. Alerjide olmazsa olmaz tedavilerimizden bir tanesi. Yine akupunkturla vücudun belli noktalarına iğne batırarak vücuttaki enerji akışının normale gelmesini sağlamaktayız. Yin-Yang teorisine göre bağışıklıkta bir düşüklük varsa bunu yükseltmek, yine çok aşırı çalışma varsa da bunu düşürerek normale getirme noktasında akupunktur ciddi manada elimizi kuvvetlendirmekte. Bunun dışında son olarak özellikle bu tip hastalarda bitkisel tedavilerden yine bağışıklık sisteminin düzenlenmesi, sindirim sisteminin toparlanması, karaciğeri destekleyici noktada bitkisel tedavilerden faydalanarak tamamen bu hastalıktan kişilerin kurtulmasında yardımcı olabilmekteyiz. Özetleyecek olursak alerjik rinit tablosundan kurtulmak imkansız değil. Önemli olan hastanın verilen önerilere dikkat etmesi,
tedaviye uyum sağlaması çok çok önemli. Beslenme bağırsak sağlığının toparlanması bu noktada kalıcı tedaviyi oluşturmakta. Son olarak bu tip hastaların kesinlikle sigara kullanmamasını istiyoruz. Çünkü sigara alerjik astıma ilerlemeyi çok çok kolaylaştırabilmekte. Bunlara dikkat edildiği sürece hastalıktan kurtulmak imkansız değil. Videomu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz abone olmayı ve alta yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Herkese sağlıklı günler dilerim.